Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada çocuk ve ergen psikiyatri uzman doktor Merve Kılıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Sağ olun, çok teşekkürler. Çok konuşulan bir şey var dikkat eksikliği ile ilgili. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu nedir tam olarak? Şimdi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, dikkat süresinde kısalık, aşırı hareketlilik, dürtüsellikle karakterize, çocukluk çağında başlamış olan belirtilerle seyreden nörogelişimsel bir bozukluktur. Ve çocuk psikiyatri polikliniklerinde aslında en sık başvuru sebebidir. Peki belirtilerinden biraz bahsedecek olsak hani hangi durumda biz acaba bir uzmana danışmalıyız? Evet, bu çokça zaten sıklıkla karşılaştığımız bir şey bizim. Dikkat süresinde bu çocukların çok ciddi bir kısalık oluyor. Bu çocuklar ayrıntılara dikkat veremiyor, işte yönergeleri takip edemiyor, ödevlerini planlamakta, tamamlamakta zorlanıyorlar ve dikkatleri kolaylıkla dışsal uyaranlarla dağılabiliyor oluyor. Ve siz mesela onunla görüşme yapıyorsunuz, o size dinlemiyormuş gibi görünüyor ve bu nedenle dışarıdan görülen bir dağınıklık, işte bir unutkanlık, bir farkındalıksızlık olabiliyor. Bu çocuklar biraz daha böyle eşyalarını kaybeden, işte ödevlerini unutan, suluğunu, kalemini, montunu okulda unutan ya da evde olması gereken şeyleri dışarıda kaybeden çocuklardan olabiliyor. Bu noktalar bizi şüphelendirebilir. Bir de hiperaktivite ve dürtüsellik kısmı vardır. Bununla alakalı bu çocukların çok kıpır kıpır olduğunu görebilirsiniz. Dışarıdan baktığınızda sanki böyle motor takılmışçasına hareketli olurlar. Hatta bizim tanı kılavuzlarımızda bile bu ibare geçerlidir. Motor takılmış gibi ibaresi. Bu çocuklar oturması gereken yerlerde oturmakta zorluk çekerler. Mesela otursalar bile eli ayağı hareketli olur, sağa sola bakışları gözlenir dışarıdan. Bu şekilde sakince durmakta, oyun oynamakta, bir etkinliği tamamlamakta zorlanabilirler. Yine bu çocuklarla görüşme yaparken çokça konuştuklarını fark edersiniz. Laflarınızı bölerler, sırasını beklemekte zorlanırlar ve sabırsızlardır. Bu belirtiler evet bizi şüpheye düşürüp bir uzmana yönlendirir. Sınıflarda da sınıfın çocuk oturamıyor, dolanıyor sürekli sınıf içerisinde. Aynen, kesinlikle. Hatta böyle sıraları sık sık değiştirilen çocuklar vardır. Onlar çok konuştukları için ve kıpır kıpır dikkat çekici olurlar. Bu yüzden şüphede olmamız gereken belirtileri söylemiş bulunuyorum bunlarla ilgili. Peki aile şüphelendi, sizin de şüpheleriniz var. Bunun asıl tanısı veya da tanı kriterleri var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu çok ayrıntılı değerlendirmeyle ancak konulacak bir tanıdır. İlk etapta tabii ki biz aileler evde gözlemliyor, sosyal ortamlarda bu belirtileri gözlemliyor, öğretmenler okullarda şüpheleniyor, gözlemliyor ve tarafımıza geliyor bu çocuklar. Biz değerlendirirken aslında bizim için klinik tanı olduğu için tanı da esas olan psikiyatrik muayenedir. Ve aileden bilgi alıyoruz, öğretmenlere bir takım bilgi formları veriyoruz. O formlarda bazı maddelerin sıklık ve şiddeti bizim için tanı koydurucu nitelikte oluyor. Bunlara istinaden aileden bilgi alıp öğretmenlerden de görüş aldıktan sonra muayenemiz sırasında bu az önce saydığım belirtilerin çocuğun yaşına ve gelişimine göre sıklığına ve şiddetine bakıyoruz. Ve bu çocukta bu belirtiler işlevselliği ne kadar bozmuş? Biraz da bunu değerlendiriyoruz. Bizim için 3 tane işlevsellik alanı vardır. Mesela ev ortamı, sosyal ortam, bir de okul ortamı. Tabii yetişkinlikte bu iş ortamı olarak da değiştirilebilir. İşte bu ortamlarda işlevsellik kaybı olması durumunda aslında biz bu tanıya yönelmek durumundayız. Bunun dışında bir de böyle şeyler vardır. Dikkat testi yaptırdık, geldik işte bize ilaç tedavisi önerir misiniz hocam falan gibi. Şimdi dikkat testi klinisyene bir fikir verebilir. Hiçbir zaman dikkat testi tanı koydurucu değildir. Klinisyene sadece fikir verir. Pozitif ya da negatif çıkması tanıyı koydurmaz ya da tanıyı dışlamaz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bu çok yaygın bir durum. Dikkat testinin ne çıktığı çok önemli değildir. Daha çok bir çocuk psikiyatri uzmanının klinik görüşüdür önemli olan psikiyatrik muayene sonrasında. Peki bu tedavi kısmından biraz bahsedecek olursak, belki de izleyicilerimiz bu belirtileri var ama tedaviyi reddedebiliyorlar, kabullenmek istemiyorlar. Bu süreci biraz anlatabilir misiniz? Şimdi tanıyı koyduktan sonra tedavinin ilk aşaması bizim için psiko eğitim. Yani ailenin, annenin, babanın, gerekirse öğretmenin, okul yönetiminin bilgilendirilmesi. Çünkü aslında bu durum nörogelişimsel bir bozukluktur. Çocuk az önce saydığım belirtileri gösterir ama sanki kendisi isteyerek yapıyormuş ya da isteyerek ödev yapmıyormuş, isteyerek hareket ediyormuş gibi
görülür. İstese tutar gibi. Fakat öyle değildir. Bu çocuğun elinde değildir hiçbir şekilde. O nedenle bu durumun tedavi olması ilaç tedavisi haricinde de çok mümkün değildir. Bir takım yaşam tarzı değişiklikleri yaparız. Mesela deriz ki okulda en ön sıralara alınsın bu çocuklar. Dikkati dağıldığı fark edildiğinde öğretmenin mesela ona bir şekilde uyaran vererek sınıfta aktif katılımını sağlasın. Bunları konuşuruz öğretmenle. Ya da okulda odası sadeleştirsin, masası işte duvara sadece bakıyor olsun gibi. Ama bunu tedavi etmeye tabii ki yetmez. Çünkü zaten aslında bize geldiğinde hastalar bunlar yapılmış bile oluyor aslında. Ve biz ilaç tedavisine başlamayı öneriyoruz ve bunu aileye anlatıyoruz. Ailelerin çok çekinceleri var bu konuda hakikaten. İşte hocam ilaçlar uyuşturacak mı çocuğumu, hocam bağımlılık yapacak mı, nereye kadar kullanacağız gibi soruları çokça alabiliyoruz. Ama bu ilaçlar aslında korkutucu, sanıldığı gibi korkutucu bir şey değil. Biz zaten çocuklarla ve gençlerle çalışıyoruz. Özellikle gelişimsel süreçte böyle bir şey onlardan kadar en az bizler de hassasız ve en başta zarar vermemek üzere bu mesleği yapıyoruz zaten. Yararlı olamayacaksak bile dokunmamayı tercih ediyoruz. Fakat böyle bir durumda dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu hatta tedaviye en iyi yanıt oranları olan bir problemdir. O yüzden kesinlikle ilaç tedavisiyle başlıyoruz. İlaç tedavisinde hiçbir şekilde uyuşturucu etkinliği yoktur. Bağımlılık yapmaz. Bu soruların cevabı kesinlikle hayırdır. Doktorunuz kontrolünde ve süresince uygun dozda kullandığınız takdirde hiçbir problem yaşamazsınız. Bunun dışında zaten o zamana gelene kadar bir takım özgüven problemleri, duygusal sorunlar, işte kaygı bozuklukları gibi ek psikopatolojiler de çocuk aslında geliştirebiliyor oluyor. Buna yönelik gerekirse o psikopatolojilere yönelik tedavilerle ek olarak terapi tekniklerini de kullanabiliyor oluyoruz. Evet. Belki de ilaç kullanmazsa hayata dair daha çok zarar görecek çocuk. Hem de değil nasıl? yani? Uzun vadede çok Evet. ciddi zararlar görebiliyor oluyor evet. Aynen öyle. Peki çocukluk yaşta böyle bir tanı koyduk. Bu hayat boyu nasıl seyreder? Şimdi şöyle söyleyeyim, çocuk psikiyatri alanında herhalde en çok çalışma yapılmış, araştırılmış konu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğudur. Ki geçtiğimiz 80 yılda bunun üzerine yapılmış 2000'in üzerinde çalışma var. Kabaca şu sonuçları sizinle paylaşabilirim. Yani iyi bir haber, bu çocukların %30'u aslında yetişkinlik çağında bu belirtileri göstermiyor oluyor. Bu iyi bir şey. Ama %40'lık bir grup var. Ergenlik ve sonrası dönemde hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri azalma eğilimi gösterirken yaşam boyu dikkat problemleriyle bu kişi yaşamak zorunda kalıyor. İşte projelerini tamamlayamıyor, atıyorum ocağı açık bırakıyor, arkadaşına söz veriyor, unutabiliyor, aklından uçup gitti gibi bir takım problemlerle devam edebiliyor hayatına. Bir de bir grup var ki %30'luk kısım, işte o bizim aslında en korktuğumuz grup. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuna ek olarak davranım problemleri, devam eden toplum dışı davranışlar, devam eden depresyon, kaygı bozukluğu ve ekstra böyle antisosyal kişilik bozukluklarına kadar gidecek, suça meyile kadar gidecek bir takım ciddi problemlerle kişi hayatını devam ettirmek zorunda kalıyor. Buna istinaden bu çocukları aslında çocukluk çağında fark edip tedaviye yönlendiren bir anne babası varsa ya da bir öğretmen şüphelenip ebeveynlere bu şekilde bilgi verip yönlendirme yapabilirse o çocuğun hayatına ciddi olarak dokunmuş olabiliyoruz. Bu anlamda bu bilgilendirmeyi de yapmak istedim. O nedenle farkında olmak çok önemli. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben de danışanlarımda, tabii alanım değil elbette ki ama şöyle bir aklıma geldi. Bir danışanım bazen bahsediyor kendinden. Ya diyor ben sabahleyin bir iş yapmaya karar veriyorum diyor. Sabah 6'da başlıyorum. Ama akşam 6 oluyor. Bakıyorum ortada bir şey yok, yapamamışım. Araya bir sürü iş almışım. Muhtemelen böyle benzer bir durum yaşıyor. Şimdi sorum, belli bir yaş üzerindekiler de yine tedavi kapsamında olabiliyor mu? 40 yaş üstü, 50 yaş üstü gibi. Bu zamana kadar hiç fark edilmemiş. Evet. Fark edilmiş, belki ihmal edilmiş gibi durumlar olabilir. Aynen öyle. O %40'lık belki de üçüncü söylediğim %30'luk grupta bile olabilir aslında bu söylediğiniz durumlar. Çok yaşanabiliyor. Fakat yetişkin psikiyatride çok yeni bir alan. Bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu yetişkinlik çağında ne düzeyde diye çalışmalar buna çok sürüyor. Ama tabii ki biz çocukluk döneminden itibaren başladığı için bizim çok önemli bir meselemizdir bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. En sık başvuru sebeplerinden dedim en sık olduğu olanı. Bununla alakalı mutlaka bir yetişkin psikiyatrisine danışanınızı yönlendirmenizi öneririm. Çünkü tedavi süreçleri de yine benzer. Yine ilaç tedavisiyle belki eksik olanı yerine koyma toparlanabilir oluyor. Peki bu hastalıkla ilgili herhangi bir tarama var mı? Bir tarama testi yapılıyor mu? Maalesef. Bu tanı yani aslında... okul çağı döneminde ya da kreş çağı döneminde
Şimdi okul öncesi döneme girecek olursak şöyle söyleyebilirim. Okul öncesinde aslında bu çocuklar hani bir anda 1. sınıfta böyle olmuyorlar aslına bakarsanız. Yani ta anne karnından itibaren öykülerini aldığınızda işte çok hareketliydi doktor hanım zaten. İşte zaten 3 yaşında da düz duvara tırmanırdı gibi öyküler alıyoruz zaten. Fakat tarama testi yani standartize bir testi olmadığı için zaten takip çok önemli. Kreşlerde de mesela bize geliyorlar aşırı hareketli, acaba dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu açısından bir şey yapabilir miyiz diye. Biz onları takip ediyoruz. Eğer o süreçte kendine zarar verme durumu, dikkatsizlikten ötürü başına bir kaza gelme durumu vesaire yok ise sadece takip ediyoruz. Eğer varsa dürtüsellik ve hiperaktivite açısından yine ilaç tedavisi uyguluyoruz. Peki ilaç tedavisine başladık. Çocuk veya ergen bir süre sonra aile vazgeçti ya da çocuk belki zorladı, kullandıramadılar. Kaldığı yerden devam ediyor yoksa o döneme kadar biraz iyileşme süreci olmuş olabiliyor mu? Yani süreç nasıl ilerliyor yarıda tedavi bırakılırsa? Evet, aslında tedavinin yarıda bırakılması çok istediğimiz bir şey değil. Tabii ki ama. Çünkü mesela o zamana kadar zaten çocuk bir takım alışkanlıklar, davranışlar geliştirmiş oluyor. Ve mesela ilaç tedavisi kullanmaya başladığımızda dağınık bir çocuk odasını toplamaya başlamıyor örneğin. Bu bir fırsat veriyor aslında. Çünkü bizim yürütücü işlevlerimiz vardır. Dikkatimizi verme de bunlardan biridir. Dikkati verme, işte ilgiyi sürdürme, dışsal uyaranları, çeldiricileri baskılama, öncelik belirleme, işte davranış kontrolü. İşte bu yürütücü işlev merkezimiz beynimizin ön lobunda aslında işlev görüyor ve bununla alakalı bir kimyasal dengesizlik olduğunu biliyoruz yapılan çalışmalarda. Biz bunu ilaç tedavisiyle yerine koyuyoruz. Fakat bu yapısal bir farklılık olduğu için hemen 3 ay kullandım, işte değişti, tamam, ilacı bırakalım, aynı olmaz. Tabii ki geriye döner belirtiler. Bunu gelişimsel süreçte onarıcı olabilmesi için düzenli ve sürekli kullanılması gerekiyor. Ama ne kadar kullandığı, çocuğun klinik durumu, ailenin bu konudaki destekleyici tavrı, okul yaşantısı, akademik başarısı, mental yapısı, bunların hepsi önemli parametreler. Peki zor bir durum ama kabullenilmesi de zor bir durum bir çocuk için. Aileler bununla ilgili çok direnç gösteriyor mu? Bu birinci sorum. İkincisi, en azından direnç göstermesinler diye tedavi protokolü hakkında bilgi verme şansınız var mı? Hani herkesin kafasında şu vardır, işte hani sonuçta bir madde mi, bu çocuğumuza zarar verir mi? Hani bunu kabullenmek zor. Bununla ilgili bilgi verirseniz. Aynen, yani aileler ilk etapta tabii ki direnç gösteriyor ama bazen de öyle bir geliyorlar ki tükendi kocam, biz artık eşimle ayrılma noktasındayız. Evde çok kaos var. Baba diyor ki ben işten eve dönmek istemiyorum. İşte anne diyor ki ben bu çocuklarla baş edemiyorum şeklinde. Aslında bunun temel problemi bu dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu oluyor. Ve biz ailelere aslında bu durumu birebir anlattığımızda güvenme ihtiyacıyla da gelen bir grupta oluyor. Ve söylediklerimize, yani doktorunuza güvenirseniz bu anlamda aslında ve kullanmaya başladığınız ilacın da hemen etkisini görürseniz çok daha hani dirençli kalamıyorlar. O direnci kolaylıkla kırılabilir hale geliyor aileler. Yani o yüzden gerekeni kullanmanız ve doğru ilaç, doğru doz, doğru danışan seçmeniz çok önemli. Yani çocuklarda kullanılan ilaçların da herhangi bir yan etkisi yok anladığım kadarıyla. Yok. Ya da çocuklarda böyle bir boş bakma ya da hani herhangi bir başka bir yan etkisi var mı? Çok çeşitli psikiyatrik ilaç var ama o söylediğiniz boş bakma, ifadesizlik, işte sersemlik onlardan yaratan. biraz korkuluyor. Evet, öyle ilaç tedavilerimiz var. Fakat işte dediğim gibi çocuğa göre seçmek gerekiyor ya danışana göre seçmek gerekiyor. O onlardan biri olmayabiliyor çoğunlukla. Çünkü bizim amacımız zaten mevcut dikkati, zihni odaklayabilmek. Yani bir nebze ayıklık sağlamak zihni. Anlatabiliyor muyum? Bununla alakalı o sersemlik hali, işte afektif bir donukluk ya da bilinçte bir bulanıklık gibi bir zaten yan etkiyi kabul edemeyiz bile bu noktada. Tam tersi o kişinin zihnini biraz daha hani güzel işlemleyebilmesini sağlayan ilaçlar olduğu için yan etki bakımında mesela bazıları uykusuzluk bile yapabiliyor. O yüzden diyoruz ki sabah saatlerinde alınması gerekiyor. Sakın öğlene bile bırakmayın diyebiliyoruz. Yani bunun dışında tabii ki her dışarıdan aldığımız maddenin, bir paketli ürünün bile yan etkisi olabileceği gibi ilaçların tamamının yan etkileri vardır. Fakat vücut bunu ortaya çıkaracak şekilde ortaya çıkarmayacak şekilde güçlüdür ve metabolize eder. Anlatabildim mi? Ama yaşamda bir yan etki ortaya çıkaracak kadar bir problem olduğunda zaten biz onu tercih etmiyoruz. Normal standart ayarlarını bozmayacak bir şey. Kesinlikle. Bozmayacak ve tam tersi iyileştirecek.
İyileştirmeyecekse zaten kullanmayız hekim olarak. Anladım. Hocam genetik yatkınlığı var mı bu hastalığın? Evet, bunun etiyolojisini çok araştırıldı. Yani bu meslek grubunda inanılmaz fazla bir genetik yatkınlık var. Yani %90'lara varan bir oran söyleyebilirim size hatta. Bunun dışında %10'luk kısımda dolduran işte erken doğum öyküsü, prematürite mesela çok önemli. Annenin işte gebelikte alkol kullanımı, sigara kullanımı, annenin gebelikte geçirdiği enfeksiyonlar, doğum sonrası geçirilen enfeksiyonlar, böyle şeyler de tabii ki tetikleyici faktörler arasında yer alıyor. Ama %90'a yakın bir oranda genetikten söz edilebiliyor. Özellikle yapılan ikiz çalışmalarında bu çok belirginleşiyor. Çok çok teşekkürler. Rica ederim. Sağlık, ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugün değerli doktorumuz, çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı, uzman doktor Merve Kılıç ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.